videomuzda Akıncı denildiğinde isimleri hemen akla gelen 4 büyük ve önemli Akıncı ailesinden ve bu ailelerin ünlü üyelerinden bahsedelim. İşte Osmanlı'nın en büyük Akıncı aileleri Evrenosoğulları, Malkoçoğulları, Mihaloğulları ve Turhanoğulları. Akıncı ailelerin en önde gelenlerinden olan Evrenosoğullarının kökeni, Karesi Beyliği emirlerinden olan, ancak bu beyliğin Orhan Bey tarafından Osmanlı hakimiyeti altına alınmasından sonra Osmanlıların hizmetine giren Evrenos Bey'e dayanır. Evrenos Bey, Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa ile birlikte Rumeli'ye geçmiş ve burada yapılan fetihlerde büyük rol oynamıştır. Bu dönemde ilk Akıncı beylerinden olan ve bazı kaynaklarda Akıncıların atası olarak gösterilen Evrenos Bey'e Rumeli uç bölgesinin yönetimi verilmiştir. Süleyman Paşa ve Orhan Bey'in ölümlerinin ardından Sultan Murat Han Rumeli bölgesinin tamamının yönetimini ve buradaki fetihlerin devamını Hacı İlbey ile birlikte Evrenos Bey'e bırakmıştır. Evrenos Bey bu dönemde Edirne'nin fethine katılmış ve Malkara, İpsala, Gümülcine ve Dimetoka gibi önemli yerleri de bizzat Osmanlı topraklarına katmıştır. Osmanlı'nın Rumeli'de bulunan ordusunun sol kanatını yöneten Evrenos Bey, Makedonya topraklarındaki fetihlere de katılmış ve 1. Kosova Savaşı öncesinde Sultan Murat Han'dan izin alarak hacca gitmiştir. 1. Kosova Savaşı'nın kazanılmasında önemli etkisi bulunan Evrenos Bey, Yıldırım Beyazıt döneminde de önde gelen Akıncı beyleri arasında yer almış, Fetret döneminde ise Çelebi Mehmet'i desteklemiştir. Orhan Bey döneminden başlayarak 1. Murat, Yıldırım Beyazıt ve Fetret devrinde Osmanlı'ya büyük hizmetlerde bulunan Evrenos Bey 1417 yılında Yenice Vardar'da vefat etmiş ve burada yapılan türbeye defnedilmiştir. Evrenos Bey'in oğulları Ali ve İsa Beyler de, babaları gibi Osmanlı'nın Rumeli'deki Akıncı beyleri olmuşlardır. Yıldırım Beyazıt, Evrenosoğlu Ali Bey'e Rumeli'deki başarıları karşılığında Ergiri sancağını vermiş ve Arnavut ili Uç Beyliğini kendisine bırakmıştır. Fetret devrinden sonra özellikle 2. Murat döneminde Evrenosoğlu Ali Bey, Arnavutluk'taki faaliyetlerine devam etmiştir. Selanik'in fethinde büyük yararlık gösteren Ali Bey, 1432'den sonra Macaristan ve Erdel üzerine düzenlediği akınlarla ününü daha da arttırmıştır. 1444 yılında Arnavutluk'ta isyan eden İskender Bey üzerine gönderilen Ali Bey'in son olarak Fatih devrinde 1462 yılında Eflak seferine katılmış olduğu bilinmektedir. Bu tarihten sonra vefat etmiş olan Ali Bey'in türbesi de Yenice Vardar'da bulunur. Evrenos Bey'in diğer oğlu İsa Bey de Sancak Bey olarak 1434 ila 1438 yılları arasında Arnavutluk üzerine yapılan akınlara ve 1443 yılındaki Morava Savaşı'na katılmıştır. İsa Bey, Fatih tarafından 1455 yılında 40.000 kişilik bir kuvvetle Asi İskender Bey üzerine gönderilmiş ve önemli bir zafer kazanmıştır. İsa Bey, kardeşi Ali Bey'den sonra vefat etmiş olup onun da türbesi Yenice Vardar'dadır. Evrenosoğlu Ali Bey ve İsa Bey'in oğulları ve torunları da Akıncı beyleri olarak Osmanlı'ya hizmet etmişlerdir. Sonuç olarak diyebiliriz ki Evrenosoğulları Rumeli'nin fethinde ve Türkleşmesinde kilit rol oynayan ve Osmanlı tarihine adını altın harflerle yazdıran önemli bir Akıncı ailesidir. İsimleri efsaneleşmiş bir diğer Akıncı ailesi ise Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde Anadolu ve Rumeli'de büyük hizmetlerde bulunmuş olan Malkoçoğullarıdır. Malkoç Bey'in soyundan gelen bu ailenin bilinen ilk meşhur üyesi, Yıldırım Beyazıt döneminde Sivas'ta kale muhafızı olan Malkoç Mustafa Bey'dir. Sivas Kalesi muhafızı olan Mustafa Bey, 1402 yılında Emir Timur Sivas'ı kuşattığı zaman şehri 18 gün boyunca kahramanca savunmuş, ancak merkezden yardım gelmeyince, hiç kimsenin hayatına dokunulmayacağına dair Timur'dan söz alarak kaleyi teslim etmiştir. Bir süre Timur'un elinde esir kalan Mustafa Bey aynı yıl ölmüştür. Malkoç Mustafa Bey'in oğulları Bali Bey ve Yahya Paşa ise, Fatih Sultan Mehmet ve 2. Beyazıt devirlerinin önemli Akıncı beylerindendi. İstanbul'un fethinde de hizmet eden Bali Bey Arnavutluk, Dalmaçya ve Eflak'a düzenlediği akınlarda önemli başarılar kazanmıştır. Daha sonra 1478'de Semendire ve 1486'da Silistre Sancak Beyi olan Malkoçoğlu Bali Bey, Boğda'nın Osmanlı hakimiyetine girmesinde önemli rol oynamış ve 2. Beyazıt dönemindeki başarılarından dolayı da Varşova Fatihi olarak ün kazanmıştır. Bali Bey'in oğulları da babaları gibi Akıncı olmuş, bunlardan damat Ali Bey Sofya, Tur Ali Bey ise Silistre Sancak Beyliği görevine getirilmiştir. Malkoç Mustafa Bey'in diğer oğlu Yahya Paşa da Rumeli'de Akıncı olarak Sancak Beyliği ve Beylerbeyi görevlerinde bulunmuştur. Yine Bosna Beylerbeyi, Rumeli Beylerbeyi ve Anadolu Beylerbeyi olarak görev yapan Yahya Paşa, vezir olarak divana girmiştir. Sonraki yıllarda Akıncı Beyliği yapan Malkoçoğulları daha çok Yahya Paşa neslinden geldikleri için Yahya Paşazadeler diye anılmıştır.
Kanuni döneminin ünlü Akıncı Beyi ve paşası Malkoçoğlu Yahya Paşazade Bali Bey de Yahya Paşa'nın soyundan gelmiştir. Özet olarak diyebiliriz ki Malkoçoğulları, Osmanlıların Balkanlardaki fetihleri, buralara yerleşim politikaları, iskan edilen toprakların Osmanlı kültürüyle bütünleştirilmesi ve Osmanlı gücünün en uç noktalara kadar taşınmasında hayati öneme sahip olmuşlardır. İsimleri Akıncılık ile özdeşleşen Mihaloğulları ailesinin atası ise Osman Bey'in yakın dostu ve silah arkadaşı Mihail Koses yani Köse Mihal'dir. Osman Bey zamanında Bizans'a bağlı Harmankaya Tekfuru iken zamanla Osmanlılara tabi olarak İslamiyet'i kabul eden Köse Mihal, Müslüman olduktan sonra Abdullah Mihal Gazi adını almış ve Osman Bey'in bütün savaşlarına katılarak Sakarya Seferi'nde de yer almıştır. Köse Mihal, Orhan Bey döneminde de Bursa'nın fethine katılmıştır. Köse Mihal'in oğulları Aziz Paşa, Balta Bey ve Gazi Ali Bey, daha sonra Rumeli'ye geçişle birlikte sınır boylarında Akıncı Beyi olarak görev yapmışlardır. Aziz Paşa'nın Vize Kalesi'nin fethinde bulunduğu ve onun oğlunun ise meşhur Akıncı Beyi Gazi Mihal Bey olduğu belirtilir. Gazi Mihal Bey, Çelebi Mehmet ve II. Murat dönemlerinde Rumeli'deki askeri faaliyetlerde başarılı olmuş, özellikle Bulgaristan'ın fethinde büyük yararlılık göstermiştir. Gazi Mihal Bey, Edirne'de vefat etmiş olup türbesi kendi adıyla anılan Gazi Mihal Camii haziresindedir. Gazi Mihal Bey'in oğulları Mehmet Bey, Yahşi Bey ve Hızır Bey de Akıncı Beyleri olarak Osmanlı'ya hizmet etmişlerdir. Hızır Bey'in oğlu olan Mihaloğlu Gazi Ali Bey ise Fatih döneminde öne çıkmış ve Mihaloğulları ailesinin en ünlü Akıncı Beyi olmuştur. Kendisi 1462 yılında yapılan Eflak Seferi'nde, Osmanlılar tarafından Kazıklı Voyvoda olarak bilinen 3. Vlad'ı yenilgiye uğrattıktan sonra onu Erdel'e kadar takip etmiştir. Bu sefere katılmış olan Suzi Çelebi, Mihaloğlu Ali Bey'in akınlarını ve kahramanlıklarını manzum olarak yazmış olduğu Gazavatname adlı eserinde anlatmıştır. Daha sonra Bosna'ya akınlar düzenleyen Gazi Ali Bey, bir ara Fatih Sultan Mehmet tarafından Anadolu'da devletin doğu sınırını korumakla görevlendirilmiş, kendisine Sivas eyaleti, kardeşi İskender Bey'e Kayseri sancağı ve diğer kardeşi Bali Bey'e de Niksar subaşılığı verilmiştir. Otlukbeli Savaşı'ndan sonra tekrar Rumeli'ye dönen Gazi Ali Bey, kardeşleri İskender ve Bali Beylerle birlikte Macaristan ve Arnavutluk üzerine akınlar düzenlemiş, onun zamanında Osmanlı akıncıları en uç noktalara kadar ulaşmıştır. Gazi Ali Bey, II. Beyazıt döneminde de akınlarını sürdürmüştür. Mihaloğlu Gazi Ali Bey, 1500 yılında Plevne'de vefat etmiş ve burada yaptırdığı mescidin yanında bulunan türbeye gömülmüştür. Osmanlı'da akıncı kültürünün yerleşmesinde ve Rumeli'de yapılan fetihlerde Mihaloğullarının rolü çok büyüktür. Evrenosoğulları, Malkoçoğulları ve Mihaloğulları gibi Osmanlı tarihine adını yazdıran bir diğer Akıncı ailesi ise Turhanoğullarıdır. Bu ailenin atası Teselya Fatihi olarak da bilinen ve Balkanlarda fetih faaliyetlerinde bulunan Turahan Bey'dir. Evrenos Bey'in Yenice Vardar'a gidişi üzerine, onun tarafından Teselya bölgesinde bırakılan Turahan Bey, az zamanda meşhur uç beyleri arasına girmiştir. Kendisi Yıldırım Beyazıt döneminde önemli başarılar elde etmiştir. Fetret devrinde ve sonrasında II. Murat döneminde Teselya uç bölgesini yöneten Turahan Bey, 1423 yılında Mora'ya girmeyi başarmış ve bazı önemli noktaları fethetmiştir. 1430'da Selanik fethi sırasında Rumeli uç beyleriyle birlikte kuşatmaya katılan Turahan Bey, Fatih Sultan Mehmet Han'ın tahta ikinci defa çıkışı sırasında onun yanında yer almış ve Karamanoğlu üzerine yaptığı sefere de katılmıştır. İstanbul'un fethi için yapılan hazırlıklar esnasında ise, 1452 Aralık ayında Mora'dan gelecek yardımları önlemek üzere Ahmet ve Ömer adlı iki oğluyla birlikte önemli faaliyetler gerçekleştirmiştir. İstanbul'un fethinden sonra 1455 Ekim'inde Edirne'ye gelerek padişahla buluşan Turahan Bey, ertesi yıl yaşı 80'i geçmiş olduğu halde vefat etmiştir. Turahan Bey'in oğullarından Ömer Bey ise, babasının vefatından sonra öne çıkmış ve çok ünlü olmuş bir Akıncı Bey'dir. Turhanoğlu Ömer Bey, 1458 yılında Atina'ya hakim olmuş, Teselya ve Selanik bölgelerini idare etmiş ve düzenlediği akınlarla kahramanlaşmış bir Akıncı Bey'idir. Turhanoğulları da bu şekilde uç bölgelerine nam salan en ünlü Akıncı ailelerinden biri olmuştur. Kısaca ele aldığımız ve Osmanlı'nın kuruluş döneminden başlayarak özellikle yükseliş döneminde büyük yararlılıkları görülen bu efsanevi Akıncı aileleri, Akıncılığın geri plana düştüğü 17. yüzyılda ne yazık ki önemlerini yitirmişler ve tarih sahnesinden silinmişlerdir. Yeni içeriklerimizden anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.